Merhaba, ben Sena. Ben de Süreyya. Biz koruma uzmanı mimarlarız ve tarihi yapılarda enerji verimliliği üzerine çalışıyoruz. Bu bölümde tarihi yapılarda enerji verimliliği nedir ve neden önemlidir sorularını yanıtlamak istiyoruz. Enerji verimliliği nedir? Tek bir cümleyle açıklayacak olursak enerji verimliliği aynı işi yapmak için daha az yakıt kullanmak demektir. Bir buzdolabından bahsederken enerji verimliliği, meyve sebzenizi taze tutmak için gereken soğuk havayı elde ederken daha az elektrik harcamasıdır. Bir binada da aynı şey geçerlidir. Enerji verimliliği gözetilen bir evi ısıtmak ya da serinletmek eski haline göre daha az yakıt gerektirir. Yani enerji verimliliği bir yapıda ihtiyaçlardan ödün vermeden şebekeden daha az enerji kullanmak demektir. Bunun için öncelikle evin yalıtımını iyileştirmek gerekir. Bu iyileştirmeyi yaparak sürdürülebilirliğe büyük bir katkıda bulunmuş olursunuz. Sürdürülebilirlik, şu anki ihtiyaçlarımızı gelecek nesillerin ihtiyaç ve kaynaklarından ödün vermeden karşılayabilmek anlamına gelir. Yapılarda sürdürülebilirliğin sağlanması için enerji performansını iyileştirmek gerekir. Yeni yapılar tasarlanırken yalıtım ve enerji performansını değerlendirmek kolaydır. Ancak tarihi evlerde ve diğer mevcut binalarda değişiklik yaparken enerji verimliliğinin önceliklendirmesi görece zor ama çok önemlidir. Çünkü şehirlerimizin çoğunu bunlar oluşturur. Bütün binaları enerji verimli şekilde yeniden inşa etmek söz konusu olamayacağına göre var olan binaların enerji performansını iyileştirmemiz gerekir. Bu konu ülkemizin geleceği ve dünyanın sağlığı için çok önemli. Çünkü tüm dünya şu an bir iklim krizinin tam ortasında. Bu krizin birçok sebebi olsa da en önemlisi doğalgaz, benzin gibi karbon bazlı yakıtlar yakılırken ortaya çıkan sera gazları. Sera gazları güneş ışınlarının atmosfere girdikten sonraki davranışını değiştiriyor. Bu nedenle insan sağlığı, mevsimlerin döngüsü veya tarım gibi birçok meseleyi olumsuz olarak etkiliyor ve biz bir şey yapmazsak bu durum çok daha kötüye gidecek. Küresel olarak bu sera gazlarının %30-40'ı inşaat sektöründen kaynaklanıyor. Yeni bir bina inşa edilirken inşaat malzemelerinin üretilmesi, bunların alana getirilmesi ve kullanıma sokulması gibi birçok işlem sırasında devasa boyutlarda enerji harcanıyor. Ve bina yıkılırken de yıkım makinelerinin çalışması ve molozun taşınması için ayrıca enerji harcanıyor. Bütün bunlara ise bir binanın gömülü enerjisi adı veriliyor. Gömülü enerji harcanırken de büyük miktarlarda sera gazı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir bina yıkılarak yeni bir tane yapılması, yenisinin enerji performansı ne kadar iyi olsa da daha enerji verimli olmuyor. Çünkü gömülü enerjinin yanında bizim kullanıcılar olarak ışık, ısıtma gibi ihtiyaçlar için kullandığımız enerji solda sıfır kalıyor. Bu nedenle var olan tarihi yapıları yıkmadan enerji performanslarını iyileştirmemiz şart. Bu anlamda şunu söyleyebiliriz. En yeşil bina zaten hali hazırda var olandır. Uzun lafın kısası, tarihi binalarda enerji verimliliği, kültür varlıklarının değerli özelliklerine zarar vermeden enerji performansını iyileştirmektir. Enerji verimliliği ve kültürel mirasın korunması bazen çatışabileceği için birçok noktada iki ihtiyacı uzlaştırmak gerekebilir. Tarihi bir binayı enerji verimli hale getirmek adına onun karakteristik özelliklerini feda etmemize gerek yoktur. Birçok uzman bu özelliklerin ve tarihi değerlerin enerji verimi teknolojilere uyum sağlayabileceğine dair hemfikir. Sadece tasarım aşamasında stratejik yaklaşılması yeterli olacaktır. Tarihi binaların korunması ve enerji verimliliği aslında birbirleriyle çok ilgilidir. İkisi de var olanı korumayı hedefler. Önemli olan ikisinin arasındaki dengeyi kurabilmektir. Bu noktada her tercih bir uzlaşma ve vazgeçiş olabilir. Örneğin, biz Mardin'de yaptığımız tamir evi olarak bilinen enerji verimli restorasyon projesinde yalıtımı arttırmak için zaten özgün olmayan çatı ve zemine katmanlar ekledik. Ancak Mardin'in ünlü taş ev geleneğini bozacağı için tek katman olan taş duvarlara dokunmadık. Çatıya güneş panelleri yerleştirdik ama bunları yaygın olan açıda değil, daha yatık bir konumda uyguladık ki sokaktan görünmesinler ve Mardin'in ünlü silüetini bozmasınlar. Bu gibi uzlaşmalar her noktada gerekli. Benzer yaklaşımların yaygınlaşması için uzmanlara yaptığımız çağrının içeriğine ekranda yayınladığımız linkteki manifestodan ulaşabilirsiniz. Tarihi yapılarda enerji verimliliğinden bahsederken iki şey çok önemlidir. İklim krizinin önüne geçmek için tarihi binalarda enerji verimliliği gözetilmeli. Ancak bu yapılırken binanın değerlerinden, özgünlüğünden ve özelliklerinden ödün verilmemelidir. Bu anlattıklarımız sadece tarihi veya tescilli yapılar için değil, hali hazırda var olan tüm binalar için geçerlidir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için yalıtım ve enerji tasarrufu için profesyonel çözümler üzerine olan videolarımızı incelemeyi unutmayın.
Ayrıca KMKD'nin geçmişteki koru projesi kapsamında yaptığımız tarihi yapılarda enerji verimliliği sergisinin içeriğine ekrandaki linkten ulaşabilirsiniz. Tarihi bir evi kullandığınız ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.